Merhabalar değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte bu videoda tam 3 tane bloktan bahsedeceğiz. Her birisi de anlaması kolay ancak çok sık kullanılmayan bloklar. Şununla başlayalım. Ham sensör değeri adında bir bloğumuz var ya da gerçek sensör değeri de diyebiliriz biz buna. Gerçek sensör değeri şu şekildedir arkadaşlar. Şimdi sensörlerimiz birazcık karmaşık yapılardır. Karmaşık gelebilir ve karmaşık olabilirler. Ancak bu programlamada gerçekten çok basitleştirilmişlerdir. Örneğin bizim renk sensörümüz bize birden 7'ye kadar farklı renklerin değerini vermekte. Ancak normalde günlük hayatta renk sensörü kullandığımızda ondan aldığımız bilgiler çok daha karmaşıktır. Ve eğer sensörden gerçek değeri almak istiyorsanız, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benim için çok basit, ben daha karmaşık şeylerle uğraşmak istiyorum diyorsanız eğer veya ekstradan bir sensör eklediyseniz ki FLL'de bu iyi karşılanmıyor, ancak siz arkadaşlar eğer evinizde çalışıyorsanız ve buna ekstradan fazladan bir sensör eklediyseniz bu ayara girmeniz sizin için doğru olacaktır. Ama onun haricinde normal sensörlerle uğraşırken bu ayara ihtiyacınız yok. Yine de istediğiniz porttaki istediğiniz bir sensörünüzü böyle ayarlayabilirsiniz ve onun gerçek değerini görebilirsiniz eğer görmek istiyorsanız. Bunun haricinde arkadaşlar motorlarla ilgili ayarlarımız var bizim bir de. Bir motorunuzu eğer siz biraz daha farklı şekilde kontrol etmek istiyorsanız böyle bir blok kullanabiliyorsunuz. Bu bloğumuz arkadaşlar biraz ilginç bir blok aslında, çünkü gelişmiş ayarlardan mağdur bir blok. Bu blokta gelişmiş ayarların hiçbiri yok. Sadece herhangi bir portu belirlediğiniz motoru belli bir hızda çalıştırıyorsunuz, o kadar. Bu da pek kullanılmıyor çünkü gerçekten çok güzel kontrol sağlayan motor bloklarımız halihazırda var, mevcutlar kendileri. Ve arkadaşlar son bir tane ayar. Bu birazcık daha akla yatkın bir blok aslında. Şöyle ki, eğer motorunuzu ters bağlamak zorunda kaldıysanız, yani diyelim ki robotunuza bir motor bağlayacaktınız ve motorunuzu düz bir şekilde bağlamak için yer kalmadı veya bir şey buna sebep oldu ve ters bağlamak zorunda kaldınız. Eğer ters bağlamak zorunda kaldıysanız bu motora düz git, ileri doğru git dediğiniz zaman bu motor aslında robotu geriye götürmeye başlayacaktır. Çünkü motor ters takılmıştır. Arkayı düz olarak algılar ve sizi ters yöne götürür. Ve bu sizi aslında gerçekten yorar, kafanızı karıştırabilir. Geri olarak yapmak istediğiniz şeyi ileri ile karıştırabilirsiniz sık sık. Bunu yaşamamak için motorunuzun ayarını terse çevirirsiniz ve bundan sonra siz ileri git dediğiniz zaman robotunuz ileri gidecek. Çünkü motorunuzun ayarlarını tersine çevirmiş olacaksınız. Bunu seçtiğiniz zaman da hangi motorunuzu ya hangi portu kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor. Ondan sonra da ters çevirmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu belirttiğiniz zaman ayarlarınız gerçekleşecektir ve motorunuzu istediğiniz gibi tersine ayarlayabileceksiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.